Öncelikle merhaba arkadaşlar. Evet, bugün ne yapacağız? Gaming 45 sonuçlarımı göstereceğim. Bildiğiniz üzere X tarafında oldukça çaba sarf ettik ama maalesef Challenger'ı açmadılar Gaming 45'te. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Gerçi büyük takımlarımızın birçoğu zaten batırdığı için çok büyük problem değil. Belki Beşiktaş tarafında Stek ile birlikte podyum yapma ihtimali olan arkadaşlar olabilir ki büyük ihtimalle Challenger'da Beşiktaş tek kazanacaktı. Belki biz de biraz nasiplenirdik ama olmadı. Sağlık olsun. Hızlı bir şekilde şöyle Gaming'de neler yapmışız. Bundesliga kariyerde iki kadroya çıktım yavaştan. Amiri Dini hep yemişiz. Burada Div 1'de çok inanarak Hamburg stake attım. Bir an dedim ki ben bu 3000 doları alacağım dedim kadroyu kurarken. Kaldı ki gerçekten hem Dompe kaçırdı hem Vieira kaçırdı. Ya olmayacak şeyler değildi. Ama işin sonucunda 0-0 bitti ve maalesef herhangi bir şey kazanamadık. Sadece 250 esense burayı kapattık. Onun akabinde burada limited tarafta yine bir denememiz var. Maalesef orada bir şey başaramadık. Burada bizim WhatsApp grubunda yazmıştım geleceğin Lewandowski'si diye. Jenan Pejinovic adama nazar değdi dedim, sakatlandı. Bruges tek. Yani Bruges'e bir şey demiyorum ya. Biraz sonra bu gaming, yani sonraki gaming Avrupa içinde gidip Kairat'ı 4-0 öndeydiler galiba. Yemişler son dakikada. Yani çok umudum yok onlara. Yani gerçekten Allah kahretmesin demek istiyorum onlara. Burada ikinci hedefteydik yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bu kadroyla birlikte ikinci hedefi aldık. Bu arada Jüpiler'de sadece Burucu vardı ve yalandan bir kadrom vardı. Gerçi galiba Nek vardı. Aynen. Hem Union Science Tech atmak istedim hem de ligdeki diğer iyi isimleri böyle karmalayıp kullanmak istedim. Karmaladığım kadro bizi ilk hedefmiş. İlk hedefe ulaştırdı. Bundan sonra bu kadroların artık stekleyerek şu üç takımı ve bu karma takımı seri bekleyeceğiz. Bakalım, umarım seri yakalarız. Hollanda tarafında Eredivisie'de yine benzer şekilde PSV, Ajax, NEC ve Feyenoord Stek attık. Feyenoord Stek'ten orta sahada bir sıkıntımız vardı galiba. Sakatlanmamış mıydı? Timber'dı galiba. Aynen, onu sattım zaten. Timber'ı kullanıyordum. Son anda oynamayacağı hakkında bilgi geldi ve zaten Marsilya'ya transfer olmuş. Bu durumda orada yeni bir Feyenoord'lu alabiliriz ama Feyenoord'da çok iyi orta saha da yok. Belki de ligden daha farklı bir takımdan iyi bir orta sahayla orayı kapatabiliriz. Burada benzer bir şekilde yine 4 takımın, yani ligin en iyi 4 takımıyla birlikte seriyi kovalamaya çalışacağız sezon sonuna kadar. Gelelim Contender tarafından. İlk haftada gerçekten bir podyum yapabilirdik. Maalesef olmadı. Podyuma 45 puan uzaktaydık ki burada Hasan Kuruçay koysaydık, yani Schalke'nin farklı bir defansı olan Hasan Kuruçay'ı koysaydık ikinci olup 250 dolar alacaktık ve bütün harcamamızın iki katından daha fazlasını kazanacaktık. Yaklaşık 100 dolar civarı harcadım galiba veya 120 dolar civarı bir şey harcadım toplam Contender kurmaya. Yani olabilirdi. Güzel olurdu. İkincilikle başlasaydık ilk haftamızda. Contender'da yine bir ligin en iyilerinden oluşan bir karma oluşturdum. Defansta emin değilim. Defansta gerçekten Contender'da iyi puan yapan isim yok diyebilirim. Ee, Burada bir Saint Etienne isteğimiz var. Yine bu ekstrada bir durum olmuştu. Davutashvili vardı burada. Oynamayacakmış. O konuyu da bakacağız ilerleyen günlerde. Yine burada bir karma denememiz var. İyi olabilecek isimlerden ama bu Felix Götze ile yollarımızı ayırıp daha iyi bir isimle ilerleyeceğiz gibi gözüküyor. Burada da arta kalan kartlardan bir denememiz oldu ama Contender tarafına biraz daha ekleme yaparak ilerleyeceğim. Çünkü ligin en iyi kartı 20 dolar falan, yani Contender'da. Şöyle bir 50 dolara 50 yüzü düzgün kadro kurabiliyorsunuz ki şu kadronun maliyeti bana yaklaşık 50 dolardı diye hatırlıyorum. Bir de arada kurduğum için daha ucuza bile kurmuş olabilirim ama şu an tabii biraz daha pahalıdır muhtemelen. Onu belirteyim. Yani Contender'da olmadı, yaklaştık, olmadı. Bu da bir işaret. Challenger olmadığı için de kartların birçoğunu bu tarafta kullandım. Yeni sezonlarda dahil. Ee, Yani
Buradan 1K Beşiktaş stack'le birlikte Essence kazandık Rare tarafta. 17. olmuşuz Div 3'te. Güzel bir sonuç bence Div 3 için. 1K Essence. Onun akabininde yine bazı Beşiktaş ve Taliscalı kadrodan 250 Essence kazanmışız. Buradan yine 250 Essence Beşiktaş, Zubkov vesaire bir kadro. Buradan 100 Essence 100 Essence şeklinde kazanmışız. Evet, ödüllerimizi alalım. Ödüllerimizi alalım. Essence'lerimizi açalım. Ee, Cash olarak 16 dolar kazanmışız. Aa bak, yeni bir durum getirmişler. 16 doları 780 liraya çevir diye de öyle bir şey yapmayacağız tabii ki. Biz bütün ödüllerimizi alalım. Hiç bekleme yapmayalım. Ne aldık? 16 cash, 1350 rare, 4300'de limited essence almışız. Totalde 5K limited, 2K'da rare açacağız. Evet, gelelim dünyanın en keyifli işlerinden birine. Bu arada WhatsApp grubundan Talha K isimli kardeşim Challenger tarafında son seri yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun şerefine haracımızı keseceğiz. 20 dolar civarında bir çekiliş yapacağız. 20 doları sanırım ya hesaba atacak ya da kart olarak atacak. O konuyu tam hatırlamıyorum. WhatsApp grubunda kazanan kişi kendisiyle iletişime geçecek. Aranızda halledersiniz. Öncelikle bir iki tane limited vurayım. Sonra çekiliş çekeriz. Sonra Essence'le birlikte devam ederiz. Evet, uzun zamandır Essence açmıyorum diyebilirim. Ne yapacağımı unutmuş olabilirim. Aha, kesin bug'a girmiş bu, biliyor musun? Karmıyor. Niye karmıyorsun lan? F5 atayım. Aa, hiçbir şey olmadı lan. Bir daha deneyelim. Ya, bu bug'a girmiş. Ben bu videoyu burada durduracağım. Düzeldiğinde yeni bir video ile birlikte ilerleyeceğim. Birleştiririm videoları, atarım. Videoyu durduruyorum. Sanırım düzelmiş. Bakalım. Düzelmişse devam edelim videomuza. Evet, düzelmiş. Mükemmel bir şekilde başladık. Standart geldi. Burada bir standartlar, bu arada şuna basmak lazım bence. Evet, buna basmak lazım. En iyisi oldukça kötüymüş. 7 numaradan devam edelim o zaman. Kevin Vogt. En iyisi buymuş. Ralph Lurt. Bokum. Sanırım Bokum da bu niye oynamıyor lan? Üst ligdeyken oynuyordu diye hatırlıyorum da bunu. Aynen. Alt lige düşmüşler, oynamıyor. Sakatlı vesaire bir şey vardır muhtemelen. Ayrıca Bokum'dan bazı kartlarımız da var. Koleksiyon için dursun. Contender oynadığımız için Bokum kartlarımız var. One more deneyelim abi. One more deneyelim. Yine standart. Bir tane de high tier neymiş öğrenelim. En yüksek yine 3'müş. Yine 7'ye gideceğiz. Yasin Özcan. Anderlecht. En iyi kartlardan birini almışız. Yasin Anderlecht'te oynuyor mu ya? Hmm, Oldukça kötü bir tercih daha ama Yasin orada oynarsa değerlenebilir. Bunu da claim edeceğim. Oldukça kötü attı. Bir tane rare sıkalım. Yine attı. Rare'de sadece 2000 olduğu için deneyelim. 7 numarayı seçmediğimize pişman mı olduk ya? Çocuk hakkında hiçbir fikrim yok. 7 numarada yedek kaleciymiş. Bernardo'muz var. Bakayım.
Çocuk hiç oynamamış. 26 yaşında. Enteresan. Enteresan bir bebe. Alımı var mı? Yani alımı da pek yok açıkçası. Umut ettiğimiz şey şu olabilir. Kendisi Japonya'ya geri dönerse fena puanlar yokmuş Japonya'da. Muhtemelen o zaman belki iş yapabilir, bir de sezon başı olduğu için o tarafta. Yine claim edeceğiz. Devam edelim. Bir tane daha sıkalım. Direkt 7'yi açacağım. Hiç sorgulamanın anlamı yok. Yine çaputçu bir topçuyu bulduk. Stuttgart'tan. Oh, Nick Süle varmış. Süle. Süle kaç kuruş? Bayağı cacık gidiyoruz ya. Adamın kartı bile gözükmüyor. Kalsın benimle. Ha, bu da 3 star mesela. Kendisi. 30 dolar civarında bir kart. Bizim açtığımız arkadaş da sözde 3 yıldızlı bir kart. Ama gördüğünüz üzere hiç oynamamış ve son satışı Action'da 8 dolar olan bir kart. Garip bir hayat. Mesela şu arkadaş da 3 yıldız. Hiç oynamamış bir arkadaş. Gerçekten çok saçma bir tier listleri var. Üzücü. Bir tane daha limited açacağım. Burada da muhtemelen berbat bir şey açacağız. Sonra bir çark çeviririz. Bakalım. Öğrenelim ya. Öğrenelim. Güzel. Burada bir şu an star varmış. O yüzden şöyle bir ligi açalım. Ülkeyi de Essence'la açalım. Burada bir star varmış. Hızlı hızlı şunlara bakalım. Son da bu arada. Bitirdik. Special Star diyelim. Çünkü bize star lazım. Germany. Germany. Ee, Danish. Germany. Jupiler. Cameron. Spesifik bir şey olsun ya. Çünkü berbat açtık. Spesifik bir şey olması lazım, yoksa patlayacağız. Mesela burada hiç star yok Daniş'te. Germany'de var. İkincilikte var. Bunda yok. İkincilik yine. İşte bu çok kötü. Spesifik bir şey yakalasak çok iyi olacak ama maalesef. Mesela Haiti Jupiler. Bayılırız. Böyle biri yok ama olsaydı hatırlardık, bilirdik yani. Evet. New Zealand League 2 imkansız. Hı. Of ya. Germany 2. Bir de çok olmasa bari iki tane tercihim olsa, %50'm olsa iyi olurdu. Eğer diğerlerinde spesifik bir şey yoksa mecburen Bundesliga Germany'ye gideceğiz. Bakalım. League 2 Kote. Nasıl yazılıyor? Kote yazılıyor da C yazalım biz. Kote yazınca burada da yok. Muhteşem. Argentina. Argentina. Jubile. Kötü oldu.
Evet, video içinde bir bölmemiz oldu. Zor karar. Elimizde star bulunduran Germany Bundesliga, Germany Bundesliga 2, Germany Bundesliga 2, Germany Bundesliga 2, Arjantin Jupiler Pro var. Burada sadece Kevin McAllister var. Kötü kartlarda bulunduruyor. Burası zaten Eyho. Benzeri yine Germany Bundesliga 1 içinde geçerli. Ya burada mantıklı olan tabii ki buraya basmak. Muhtemelen bu değildir. Ee, Ya Germany 2'ler ya da Jupiler'dir ki Jupiler hissediyorum. Ama mantıklı olana gitmek lazım. Üzülmemek için diyorum. Mantıklı olan üzdü. Bakalım. Evet, düşündüğüm gibi Kevin McAllister varmış. Patladı balonumuz. Bu arkadaş Hoffenheim ve hiç satılmayan bir kart sanırım. Evet. Normalde Hoffenheim da kartsa tutabilirdim ama bir de 460 bir yandan da, o yüzden iade edeceğim. Üzücü. Üzücü. Gerçekten üzücü. Bir daha basalım. Yani hiçbir şey kazanamamak gerçekten üzücü. Çarkı çevireyim. Tekrar söyleyeyim. Talha K isimli WhatsApp grubundaki arkadaşımız Contender'da hedef sona ulaştığı için Streak'ta $20 haracını kesiyoruz şu an. Çıkan arkadaş $20 kazanacak. Evet. Bakalım. Ensar Akbulut çıkmış. Bir de Ensar'a ulaşamazsak vesaire diye bir tane daha çekiyorum. Bakayım. Veysel Gürbüz de yedek. Onu söyleyeyim. Veysel yedek. İlk çıkan arkadaşın ismini hemen unuttum. Ensar Akbulut burada yazıyor. Ve en sonuncuymuş. Enteresan. Ensar Akbulut kazanan, Veysel Gürbüz yedek olan kişi. Efendim, videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala sorarak kaydolmazsanız şuralarda bir yerde bir video göreceksiniz. O videoyu izliyorsunuz efendim. Daha sonrasında bana ulaşıyorsunuz. Sorar hakkında öğrenmek istediğiniz her şey bu adamda mevcut. Her şey bu adamda mevcut. İstediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Kendimi Sorar elçisi olarak atfediyorum. Ama Sorar'ın böyle bir atfı yok. Tabii kendileriyle partneriz ama çok da bir kazancımız yok, onu söyleyebilirim. Bunun akabinde WhatsApp grubuna girmek istiyorsanız aşağıda onun da linkini bırakacağım. WhatsApp grubunda girebilirsiniz. Ee, Strict'te son hedefe gelenler, yani gönlünden ne kadar koparsa haraç kesiyoruz. Ya aslında böyle bir şey yoktu. Grupta bir anda böyle bir furya oluştu ve vermek isteyenler veriyor. Tabii vermek istemeyen bir insandan da zorla gelip böyle bir şey talep etmeyiz. Sadece sevincini paylaşıp bir adak adıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Efendim, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.